Londra'dan herkese selamlar. Ben Çiğdem Adan. Bugün Londra merkezdeyim ve Chinatown'a geldim. Biliyorsunuz pandemi nedeniyle hemen hemen her yerde herkesin işi durdu bir nevi. Chinatown'da durdu. Şu anda Londra merkezde olmamıza rağmen, iğne atsan yere düşmez bir bölgede olmamıza rağmen sokaklar bomboş. Kriz dönemlerinde neler yapılabileceğine çok güzel bir örnek göstermiş bu bölge. Kelimenin tam anlamıyla gerçekten şu anda gördüğünüz bu arkamdaki cadde Piccadilly Circus'a, yani merkeze giden yol. Bu tarafta yine Leicester Square falan, bu tiyatroların olduğu, bütün restoranların, yani bütün turistin buraya akın aktığı yer. Ayrıca sadece turist değil, lokaller de buraya geliyorlar ve şu anda sokaklar bomboş. Şimdi Chinatown'a girelim. Birazcık Chinatown'ı gezerken burayı anlatmak istiyorum. Niye buraya geldim? Chinatown normalde her turistin geldiği bir yer. Zaten hemen merkezde olması nedeniyle. Ve Çinlilerin de bu bölgede yoğunlukla Çin kültürünü, Çin mutfağını gösterdikleri bir yer ve senelerdir var olan bir yer. Fakat pandemiyle beraber buradaki bütün dükkanlar da kapanmıştı ve iş yapmıyordu. Eylül ayında, Eylül 2020'de bir kampanya başlattılar. Ama bilemiyorum, bu kampanya Netflix'in Over the Moon isimli filmiyle aynı döneme denk geliyor. Onunla beraber mi yaptılar? Hani öyle beraber bir kampanya mı başlattılar, yoksa bilemiyorum. Çok denk gelmiş. Over the Moon filmini seyretmediyseniz seyredin Netflix'te. Çok cici, Çinli bir kızın Ay'a gitmek için yapmış olduğu, evde yaptığı, arkadaşıyla beraber evde yaptığı bir rokete atlayıp Ay'a gitmesini ve orada Ay tanrıçasıyla karşılaşmasını anlatıyor. Ve onların maceraları üzerine. Bu yeni yapılan, çocuklar için yapılan filmler aslında çocuklarla beraber büyüklerin de ilgisini çok çekiyor. Ben bu çekimden önce birazcık fragmanını izledim. Herhalde oturup seyredeceğim yani, çünkü çok eğlenceli gözüküyor. Müzikli, renkli, harika. Ay tanrıçasını falan göstermişler. Harika bir movie gibi gözüküyor. Neyse, bu Netflix'in bu filmiyle beraber burada da Over the Moon konseptli bir çalışmalar başlamış ve o konsept etrafında menüler yapılmış, işte bir takım hediyelik eşyalar yapılmış Over the Moon. Onunla aynı eş zamanlı olarak da Çinlilerin, Çin kültürünün mimarisinin temsili olan bu lanternler, fenerler asılmış ve take tut denilen take away boxlar hazırlanmış. Bu gelmeden önce baktığım bir dondurma vardı, tatlı. Tatlıdan başlayacağım çünkü diğer seçtiğim yerlerde çok fazla kuyruk var. Şimdi gösteriyorum size. Taiyaki. How do you say that? Taiyaki. Taiyaki, yeah. Taiyaki and ice cream taiyaki. So I'm gonna get the mermaid decoration and I want the lychee rose. Yes, please. Fish one, yeah. Perfect. Evet, yemekten başlayacaktım ama tatlıdan başladım. Bakar mısınız aldığım şeye? Şimdi tadına bakacağım bunun. Lychee bir meyve. Lychee ve güllü aldım.
Bu arada burnum da yedi galiba. Laçi bir meyve. Bubble tea'yi de görmeniz lazım arkamda. Ve çok güzel. Ben şimdi önce bunu yiyeyim, sonra devam edelim. Evet, şimdi tayakia yedim. Aslında waffle yapmışlar. Fish şeklinde, yani balık şeklinde bir waffle. İçine de dondurma koyuyorlar. Bir de decoration, gayet güzel bir fikir. Fakat Çinlilerin meşhur bir şeyi herhalde. Burada bir iki dükkanda gördüm tayakia. Aslında yemek alıp, hani take food box'lar demiştim ya, o take food box'lardan alıp şu gördüğünüz meydanda yemeği planlıyordum. Çünkü bu meydana işte o söylediğim renkli bankları koymuşlar ve insanların hani aldıkları yemekleri, take away kaplarını bu pandemi döneminde burada oturup yiyebilsinler diye bir alan yaratmışlardı. Fakat onu kaldırmışlar şu anda. Tahmin ediyorum bunu yaptıkları zaman Eylül'dü. Ondan sonra tekrar yasaklamalar gelince, Tier 4'e geçince Londra'da, demek ki o arada, o dönemde de onu kaldırdılar. Yine de bu bence verimli olmuş çünkü dükkanların önünde büyük kuyruklar var. Ben kuyruk beklemeyeyim diye zaten tayakiyi aldıydım. Şimdi şu bakery'nin, oradan da custard'lı ban alacağım. Yani içine böyle bir şey koydukları, o da tatlı bir şey. Bundan ban alacağım. Ondan sonra da bir şey daha alıp eve gideceğim. Önünde henüz kuyruk yokken girelim çünkü onu bekliyordum ne zamandır. Evet, orası da tamamen tatlı üstüne. Başka tatlı yiyecek halim kalmadı. Başka tatlı yemeyelim. Şimdi dim sum bakalım. Dim sum alalım. Ondan sonra oradan da eve gitmek istiyorum. Soğuk, hala çok soğuk ama soğuk. Yani güneş çıkıyor ama güneşin ısıttığı yerlerin dışında rüzgar bayağı var. Bu arada bu bölgede gördüğünüz marketlerin hepsi restorandı. Biz arkadaşlarla gelip burada dim sum falan, işte Chinese yemek yiyorduk. Çok keyifli yerlerdi. Bayağı etkilenmiş. Nasıl toparlayacak bilmiyorum tabii yani buralar. Şimdi ben buradan sipariş verdim. 10-15 dakika sürecek. Onu bekleyeceğim birazcık. Pek yakında bir başka videomuz daha gelecek. Soho ve Londra'daki yapılan, bu bölgede yapılan değişiklikler, bir daha söylüyorum. Soho, meşhur Soho. Yani aslında Amsterdam'ın red light'ları diye anılan, yani Londra'nın kırmızı ışıklarının olduğu bölge. Ve burada yapılan değişikliklerle ilgili beni takip etmiyorsanız hala kanalıma abone olmayı unutmayın. İlginç konularla karşınıza gelmeye devam ediyorum. Her hafta bir veya her hafta en az 2 video koyuyorum şu anda. Alkış! Şimdi ben Çin yemeklerinin aslında lezzetini ilk olarak Çin'e gittiğim zaman tattım. İlk gittiğim zaman bir hafta boyunca, bir hafta hatta 10 gün falan kalmıştım. İş nedeniyle gittim. Ve orada zorlandım. Her şey kokuyordu. Bizim alışık olduğumuz hani Çin yemeği yeriz, Çin yemeği severiz falan filan diyoruz ya. Bizim alışık olduğumuz tadlarla, yemeklerle falan alakası yok yani. Çin'de yapılan her yerin otantik, hani kendi lezzeti daha farklı oluyor ya. Ve gittikleri ülkede açtıkları restoranlar aslında o ülkede yaşayanların damak lezzetine göre değiştirilmiş şekilde pişiriyorlar ürünleri. Döndüğüm zaman İngiltere'ye, Londra'ya ağlıyordum artık. Hani toprağı öptüm, vatanım, memleketim falan, o vaziyete gelmiştim. Pardon, oradan Hong Kong'a geldim. Hong Kong'da normal işte kahve buldum, normal yemek buldum falan filan. Hatta bir keresinde McDonald's söylemişti. McDonald's söyledik. McDonald's bile
başka geldi. İçine baharatlar falan filan Çin'de oluyor bu. Sonra Hong Kong'a geldiğim zaman Hong Kong daha İngilizlerle falan çok karışık olduğu için daha normal yemekler bulabildiydi. Oradan da zaten Londra'ya döndüm. Sonra ikinci gidişimde akıllandım. Aslında bu Çin'le ilgili şeylerimi, maceralarımı merak ederseniz ilk videom benim Çin'den. İlk video ve kanalımda bulabilirsiniz. Orada da bir akvaryum taze balık yemeye işte öyle başladı maceralarım. İkinci gidişimde dedim ki ben et hariç balık ve deniz ürünleri yerim ne verirseniz. Ve ondan sonra beni bu videosunu paylaştığım yere götürdüler ikinci gidişimde. İlk YouTube videomu orada çekmiştim. Enteresan bir videodur. İzlemediyseniz izleyin. En diplerinde kanalımın bir yerde en eski video. Yani deniz ürünlerini yiyor iseniz gayet lezzetli. Çok güzel menüleri var. Evet, niye anlatıyorum ben bunu? Kaldığım yerde aynı ofiste çalışan iki kişi McDonald's'tan sipariş veriyor diğerine ve birbirlerini anlamıyorlar. Ay çok saçmaladım ben bile sıkıldım. Neyse. Yani yemekleri de farklı. Birazcık ne istediğini falan bilmen lazım. Hani nasıl yiyeceğini hafif tanıdıktan sonra biraz daha cesur davranabilirsiniz. Eşimi ben alıştırdım mesela. Şimdi alacağımız takeaway'leri sadece deniz ürünlerinden seçtim. Eve gidiyoruz. Paketimizi de aldık. Chinatown maceramız burada bitti. Artık evimize gidebiliriz. Yani değişik lezzetleri, değişik kültürleri tanımak güzel. Ama bu arada kendi kültürümüzü, kendi alışkanlıklarımızı unutmamak lazım. Ben her zaman bunu savunuyorum. Hatta buraya ilk geldiğim dönemlerde bir kültür halk evi gibi bir yer açmayı falan da düşünüyordum. Bir tiyatro grubuyla falan da çalışmıştım o dönemlerde. Tabii ondan sonra işte hayat gailesi şudur budur derken bir takım şeyleri unutuyorsun, ihmal ediyorsun. Chinatown'dan sizlere veda ediyorum. Bugünkü videom burada neticelendi. Arkamda gördüğünüz lanternler gibi cıvıl cıvıl olun, renkli renkli olun. Kırmızı ateş demektir, enerji demektir. Enerjiniz bol olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.